Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ilk defa çiçek alfabesinden bir çiçek yapacağız. Bu şekilde M harfi benden çok isteniyordu. Bakın, gravol çiçeği de deniliyor buna. Bu şekilde bu çiçeğimizi yapacağız. Malzemelerimize baktığımızda ben bütün çiçeklerimde pamuklu ip kullanıyorum biliyorsunuz. Bunda da yine aynı şekilde kullandım. Tığ olarak 2 numara 2 milimlik bir tığ kullanıyoruz. Çiçek telimiz var, 0,4 milimlik kullandım ben. Sap kısmında bu şekilde 36 santim boyunda 2 milim kalınlığında bir çiçek teli kullandım. Bu şekilde. Son olarak bir de sıcak silikon kullanıyoruz yapıştırmak için. Malzemelerimiz bu şekilde. Ben yine örerken neler yaptığımı üst kısma yazarım. Oradan da takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum. İlk olarak büyük parçayla başlayalım. Zincir yaparak başlıyoruz. Hemen zincir başlangıcımı oluşturuyorum. Bu şekilde 11 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 7'de kaldık. 8 9 10 ve 11. Şimdi bu zincirlerin üzerlerini teker teker dolduruyoruz. En son yaptığım zincirin bir yanına batarak başlıyorum. Yani 10. zincirimiz oluyor. Şu şekilde batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yan taraftaki zincire batıyorum. Oraya da bir tane sık iğne yapıyorum. 2 tane sık iğne yaptık. Şimdi tığıma bir kere doladım ipimi. Yan tarafa bir tane yarım trabzan yapıyorum. Şu şekilde tığımda 3 tane ilmeğim oluyor. Bunu tek seferde çekiyorum. Bir tane daha yarım trabzan yapıyorum yan tarafa. Şimdi tığımın başına bir kere dolayıp yan tarafa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde 3 tane ilmeğim oluyor. Bunu 2 seferde çekiyoruz. 1 2. Yan tarafa bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. 2 tane ikili trabzan yaptık yan yana. Şimdi tığıma bir kere doluyorum. Yan tarafa bir tane yarım trabzan yapıyorum. Bir tane bir kere doluyorum. Yan tarafa bir tane daha yarım trabzan yapıyorum. 2 tane yarım trabzan yaptık. Bir yana bir tane sık iğne yapıyoruz ve uç noktaya gelmiş oluyoruz. Bakın. En uç noktaya aynı yere 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 aynı yere 2 ve aynı yere 3. Zincirimizin bu tarafını bitirdik. Şimdi karşı tarafından örmeye devam ediyoruz. Burada şu ipimi de yürütüyorum. Karşı tarafta hemen bakın. Burada en son uç noktanın yanında sık iğne yaparak çıkmıştık ya. Hemen şuraya şöyle göstereyim. Buraya batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Tığıma bir kere doladım ipimi. Yan tarafa bir tane yarım trabzan yapıyorum. Yanına bir tane daha yarım trabzan yapıyorum. Yani 2 tane yarım trabzan yaptık yan yana. Bakın bu şekilde. Şimdi yine tığıma bir kere dolayıp 2 tane yan yana ikili trabzan yapıyorum. Birinci ikili trabzanımız. Onun yanına ikinci ikili trabzanımız. 2 tane yaptık. Şimdi yine tığımı bir kere dolayıp 2 tane yan yana yarım trabzan yapıyoruz. Birinci yarım trabzanımızı yapalım. Bu şekilde. Yan tarafa ikinci yarım trabzanımız. Bakın. Şimdi 2 tane ilmeğimiz kaldı. Onlara da sık iğne yaparak dolduruyoruz. Bir sık iğne ve ikinci sık iğnemiz. Bu sıramızı bitirdik. Şuraya ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Burada bekliyorum. Bakın ilk sıramızı bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi 5 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Artık telle örmeye devam ediyoruz. Telimi alıyorum. Şu şekilde biraz uzunluk kalacak şekilde tutacağım. Bakın böyle biraz uzunluk bırakıyoruz bu kısımda. Uzunluk bıraktığım kısmı böyle katlıyorum. Daha kolay örebilmek için. Şimdi burada sık iğne, zincir yapmıştık ya. Bu zincirlerin üzerlerini sık iğnelerle dolduruyoruz. 5 tane zincir çekmiştik. Hemen onların üzerlerini teker teker dolduruyorum. En son yaptığım zincirin bir yanına batıyorum. Birinci sık iğnemiz.
yan tarafa 2, yan tarafa 3, yan tarafa 4. Zincirlerin üzerlerine bakın bu şekilde 4 tane sık iğne ile doldurduk. Sık iğne yapmaya şuradan devam ediyorum. Bir tane daha yaptım. 5. 5 tane sık iğne yaptık. Şimdi tığımın başına bir kere doluyorum. Yan tarafa bir tane yarım trabzan yapıyorum. Tığımın başına bir kere doluyorum. Yan tarafa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi yan tarafa aynı yere iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Birinci ikili trabzanım. Aynı yere ikinci yapıyorum. Aynı yere iki tane ikili trabzan yaptık. Bakın bu şekilde. Şimdi tığımın başına bu sefer ipimi iki kere doluyorum. 1 ve 2. Bakın tığımda bu şekilde oldu iplerim. Yan tarafa üçlü trabzan yapacağız. Aynı yere iki tane üçlü trabzan yapmamız gerekiyor. Batıyoruz. Tığımızda 4 tane ilmeğimiz oluyor. Bunu 3 seferde çekiyoruz. İkişer ikişer çekiyoruz. İkisini bir, ikisini bir, kalan ikisini de tek seferde. Bir tane daha yapıyorum aynı yere üçlü trabzan. İkişer ikişer çekiyoruz. 1, 2 ve 3 seferde çektim. Aynı yere 2 tane üçlü trabzan yaptık. Şimdi yan tarafa aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Birinci ikili trabzanım. Yan tarafa aynı yere ikinci ikili trabzanım. Yan tarafa bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Tığımızın başına bir kere dolayıp yan yana 2 tane yarım trabzan yapıyoruz. 1, yan tarafa bir tane daha yapıyorum. 2 tane yarım trabzan yaptık. Bakın. Şimdi şuraya hemen yanına bir tane sık iğne yapıp uç noktaya gelmiş oluyoruz. Burada telimi şu telimi düzeltelim. Burayı da bir düzeltelim. Uç noktada aynı yere 3 tane sık iğne yapıyorum. Birinci sık iğnemiz aynı yere, ikinci ve aynı yere üçüncü. Bakın bu şekilde. Şimdi telimizin uçlarını aynı olacak şekilde ayarlayalım. İki ucu eşit olacak şekilde ayarlıyoruz. Şimdi örgümüzün karşı tarafını örmeye başlıyoruz. Şöyle tuttum örgümü. Karşı taraftan başlıyorum. Yan tarafa bir tane sık iğne yaparak başlıyorum. Tığımın başına bir kere dolayıp yan tarafa bir tane yarım trabzan, yanına bir tane daha yarım trabzan yapıyorum. 2 tane yarım trabzan yaptık yan yana. Şimdi tığımın başına bir kere doluyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yan tarafa aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, aynı yere 2. Tığımın başına ipimi 2 kere doluyorum. Aynı yere 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Battım. Birinci üçlü trabzanımız. Aynı yere ikinci üçlü trabzanımızı yapıyoruz. 1, 2 ve 3 seferde çekiyorum. Şimdi yan tarafa aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, aynı yere 2. Yan tarafa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Yan tarafa bir tane yarım trabzan yapıyorum. Tek seferde çekiyorum hepsini yani. Şimdi kalan ilmeklerin üzerlerini hepsini şu uç noktaya kadar sık iğne yaparak dolduruyorum. Dolduralım hepsini tek tek. Kaç tane olacak sayalım. 1. Ben şuraya da yapıyorum bakın tam şuraya. Şu birleşim yerine. İkinci sık iğnemizi buraya yapıyoruz. Hemen şimdi zincirlerin üzerlerini tek tek dolduracağız. 2 tane yaptık. Üçüncüyü yapıyorum. 3, 4, 5 ve son sık iğnemizi yapıyoruz. 6. Bakın bu şekilde 6 tane sık iğne yaptık. Şimdi ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum. Bu şekilde ikinci sıramızı da bitirmiş olduk bakın.
Şimdi üzerlerini bunların tek tek dolduracağız yine. Şu telimizi bir katlayalım daha rahat örebilmek için. Böyle katlıyorum telimi. Şu zincir yaptığım yerin dibinden batarak başlıyorum. İlmek kaydırma yapıyoruz. Bakın hemen oraya battım. Bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Yan tarafa ikinci ilmek kaydırmamız. Yan tarafa üçüncü. Bu şekilde 8 tane ilmek kaydırma yapıyoruz. 3 tane yaptım. 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Yan tarafa bir tane sık iğne yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Yan tarafa sık iğne yapıyorum. Sık iğnemizin üzerine 2 tane zincir çekiyoruz. Yan tarafa bir tane sık iğne yapıyoruz. 2 zincir, yan tarafa bir sık iğne. Bu şekilde bakın şu uç kısımları belli olmuş oluyor. Zincir çektiğimiz yerler. Bütün sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Şurada son 8 tane sayalım. 8 tane ilmek kalacak şekilde oraya kadar gelip orada buluşalım. Bakın son 8 tane kaldı. Şunu da sayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane. Şimdi en son sık iğne yaparak bıraktım. 2 tane zincir çekiyorum. Sonra bütün kalan ilmeklerimi ilmek kaydırma yaparak dolduruyorum. Birinci ilmek kaydırmamız 2, 3, 4, 5, şu telimizi kaldıralım. 6, 7 ve sonuncuyu yapıyorum. Bakın hemen şu orta noktaya denk geliyor. Buraya yapıp bunu şu tellerimi kaldırıp bunları da yürüterek yapmak istiyorum. Telimi şöyle tuttum. 8. Bir tane zincir çekiyorum ve ipimi bu telleri sıracak şekilde kesiyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi bu ipimi arkaya çekeceğim. Bakın şöyle buradan batıyorum ön taraftan. Ön tarafa geçirdim ipimi. Şimdi tellerin tam arka noktasından çıkarıyorum. Daha düzgün oluyor böyle. Sarıyorum. Şurayı açıp ipimi geçiriyorum ve oraya sabitliyorum. Fazla kalan ipimizi kesebiliriz. Bu parçamızı bitirdik. Şimdi bu parçadan toplam 3 tane yapıyoruz. Bu şekilde 3 tane yapalım. Sonrasında küçük parçamıza geçebiliriz. Küçük parça için 10 tane zincir çekerek başlayacağız. Şöyle 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Zincirlerin üzerlerini teker teker dolduracağız. Yan tarafa batıyorum. 9. zincire yani. Sık iğne yapıyorum. Yan tarafa bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bu şekilde şu uç noktaya kadar 8 tane sık iğne yapıyoruz. 2 tane yaptım. Bunu 8'e tamamlıyorum. Bakın uç noktaya geldim. Şimdi burada aynı yere 3 tane sık iğne yapıyorum. Birinci sık iğnemiz. Aynı yere 2 ve aynı yere 3. Bu şekilde aynı yere 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi zincirin karşı tarafını doldurmaya başlıyoruz. Burada 8 tane sık iğne yapmıştık ya. Aynı şekilde karşı tarafta da 8 tane sık iğne yapıyoruz. Hemen başlıyorum. 1, 2. Burada şu ipimi de yürütüyorum. 3, 8. Bakın bu şekilde. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yapıp tamamlıyorum. Şu ipimi kesmek istiyorum arkadan, yürüttüğümüz ipimiz. Evet. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. İkinci sıramızı telle örüyoruz. Telimizi
Şu şekilde biraz önceki gibi biraz uzunluk bırakarak tutuyorum. Bu uzunluk bıraktığım kısmı şöyle katlıyorum. Sonrasında bu zincirlerin üzerlerini teker teker sık iğne yaparak dolduruyorum. Hemen yan taraftaki zincirimden başlıyorum. 1, yan tarafa ikinci sık iğnem, yan tarafa 3, yan tarafa 4. Zincirlerin üzerlerini 4 tane sık iğne ile doldurduk. Şimdi örgümün bu kısmından devam ediyorum. Hemen bakın, bu zincir yaptığım yerin dibi oraya denk geliyor. Hemen oraya batıyorum. 5. sık iğnemizi yapıyoruz. Yan tarafa 6. sık iğnemiz. 6 tane sık iğne yaptık. Şimdi yan tarafa aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, aynı yere 2. Tığımın başına bir kere doluyorum ipimi. Yan tarafa aynı yere 2 tane yarım trabzan yapıyorum. 1, aynı yere 2. Yan tarafa aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, aynı yere ikinci sık iğnemiz. Şimdi 4 tane yan yana sık iğne örüyorum şu uç noktaya gelene kadar. 1, 2, 3 ve 4. Uç noktaya geldim bakın. Burada aynı yere 3 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle bir indireyim aşağıya. 1, aynı yere 2, aynı yere 3. Aynı yere 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi örgümü karşı taraftan örmeye devam ediyorum. Burada tellerimi bir önce uçlarını eşitlemek istiyorum şu şekilde. İki ucu eşit olsun. Sonrasında 4 tane sık iğne yaparak çıkmıştık ya, aynı şekilde iniyoruz. Karşı taraftan hemen yan tarafa batıyorum. Birinci sık iğnemiz, yanına 2, 3 ve 4 tane sık iğne yaptım yan yana bakın. Şimdi yan tarafa aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, aynı yere 2. Tığımın başına bir kere doladım ipimi. Yan tarafa aynı yere 2 tane yarım trabzan yapıyorum. 1, tığın başına bir kere doluyorum. Aynı yere ikinci yarım trabzanım. Yan tarafa geçiyorum. Oraya aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, aynı yere ikincimiz. Evet. Bitirdik. Şimdi kalan ilmeklerin hepsini sık iğne yaparak örüyoruz. 7 toplam 7 tane sık iğnemiz olacak. Örelim. 1, 2, bakın hemen şuraya da örüyoruz. 3 tane yaptık. Şimdi bu zincir kısmına geçiyoruz. Onların üzerlerinde teker teker dolduruyoruz. Hemen bakın bu kısma batıyorum. 4, dördüncü sık iğnemiz. 5, 6 ve sonuncuyu yapıyorum. 7. 7 tane sık iğne yaptım. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yapıp bir tane zincir çekiyorum. Bu şekilde ikinci sıramızı bitirmiş olduk bakın. Şimdi üçüncü sıramızda ilmek kaydırma yaparak başlıyoruz. Şu tellerimi bir arkaya katlayayım. Zincir yaptığım yerin hemen dibinden batarak başlıyorum. Oraya bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Yan tarafa ikinci ilmek kaydırmamız. Üçüncü, yan tarafa 4, 5 ve 6. Toplam 6 tane ilmek kaydırma yaptık bu şekilde. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Yan tarafa bir tane sık iğne yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Yan tarafa bir tane sık iğne yapıyorum. 2 zincir, yan tarafa bir tane sık iğne. Bu şekilde 2 zincir, 1 sık iğne, 2 zincir, 1 sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Yani şu şekilde şuraya kadar diyeyim. Toplam 7 tane ilmeğimiz kalacak şekilde örüyoruz. Buradan sayalım tek tek. 7 tane kalana kadar örüyoruz. Orada buluşuyoruz. Bakın 7 tane ilmeğim kaldı bu şekilde. En son sık iğne yaparak bıraktım. 2 tane zincir çekiyorum. Artık ilmek kaydırma yapacağız. Hemen yan tarafa batıp
Birinci ilmek kaydırmamızı yapıyoruz. Yan tarafa 2, yan tarafa 3. Bu şekilde 7 tane yapıyoruz. 4, 5, 6 ve 7.'yi hemen şuraya bakın. Tam orta noktaya denk geliyor. Oraya batıyorum. Onu şöyle göstereyim. Şu tellerle birlikte yapıyoruz. Tellerimi kaldırdım. İpimi arkadan geçiriyorum. Ve batıp şu şekilde, evet, ilmek kaydırmamı tamamlıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Ve ipimi tellerimi saracak kadar kesiyorum. Sonrasında ipimi arkaya çekeceğim yine. Geçiriyorum. Ve oraya sabitlemiş oluyorum. Bu uzun kalan kısmı kesiyoruz. Bu parçamızı da bitirmiş oluyoruz. Bu parçadan da toplam 12 tane örüyoruz. Bakın bu şekilde. Bu parçayı da tamamlayalım. Artık yeşil kısımlarına geçebiliriz. İlk olarak küçük yaprağını yaparak başlayalım. Zincir çekerek başlayacağız. İlk olarak zincir başlangıcımı oluşturuyorum. Bu şekilde. Şimdi 13 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Bakın bu şekilde. Şimdi bu zincirlerin üzerlerini dolduruyoruz. Hemen 1, 2 ve 3. zincirime batacağım. Sondan 3. zincirimiz, yani 13, 12 ve 11. zincirimiz oluyor. Şu şekilde tığıma bir kere doluyorum ipimi ve sondan 3. zincirimize batıyoruz. Yarım trabzan yapıyoruz. Tığımda 3 tane ilmeğim oluyor. Üçünü birden çekiyorum. Yan tarafa bir tane daha yarım trabzan yapıyorum. 2 oldu. 3. yarım trabzanımızı yapıyoruz. Bu şekilde toplam 8 tane yarım trabzan yapacağız yan yana. 3 tane yaptık. Bunu 8'e tamamlıyoruz. Bakın bu şekilde. Şimdi yan tarafa bir tane sık iğne yapıyorum. Yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum. 2 tane sık iğne yaptık yan yana ve uç noktamıza gelmiş olduk. Burada aynı yere yapacağız şimdiki işlemlerimizi. Hemen bir tane sık iğne yapıyorum. Aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir çekip şurada bakın sık iğnemizin 2 tane dalı oluşmuştu. Bu ikisinden birden batarak, bakın 1 2, ikisinden birden batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Yani ipimi direkt çekiyorum bu şekilde. Aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Bakın bu şekilde şu uç noktasını oluşturmuş olduk yaprağımızın. Şimdi zincirin karşı tarafından örmeye devam ediyoruz. Hemen yan taraftan, bakın şöyle görünüyor zaten, hemen buraya şu kısma batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum. 2 tane sık iğne yaptık. Burada şu ipimi de yürütmeyi unutmayalım. Bunu da yürütüyoruz. Şimdi yan yana 8 tane yarım trabzan yapıyoruz. Tığıma bir kere doluyorum ipimi. Yan tarafa batıp bir tane yarım trabzan. Yan tarafa ikinci yarım trabzanımız. Bu şekilde toplam 8 tane yarım trabzan yapıyoruz. Şu uç noktaya kadar yapıp geliyoruz. Evet, bakın 8 tane yarım trabzanımızı yaptık. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum ve en son yarım trabzan yaptığım yere, aynı yere batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Uzun kesmemize gerek yok. Bu kadar yeterli. Bakın bu şekilde bu parçamızı bitirmiş olduk. Toplam 12 tane yapıyoruz bu parçamızdan. Bu küçük yapraklardan 12 taneye tamamlayalım. Şimdi büyük yaprağımıza geçelim. Büyük yaprağımız için bu şekilde ipimi aldım. Zincir yaparak başlayacağız. Hemen zincir başlangıcımızı oluşturalım. ...30 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3... 30'a tamamlayalım zincir sayımızı. Bakın bu şekilde tamamladım. Şimdi zincirlerin üzerlerini örmeye devam ediyoruz. Burada sondan 4. zincirimize batıyoruz.
sayıyoruz. En son yaptığımızda sayarak 1, 2, 3 ve 4. zincirimize batacağız. Bunun için ilk olarak tığımıza ipimizi 2 kere dolayalım. Üçlü trabzan yaparak başlıyoruz. Bakın bu şekilde 2 kere doladım ipimi. 4. zincirimize batıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. zincirimiz. Battık. Tığımızda bu şekilde 4 tane ilmeğimiz oldu. Bunu 3 seferde çekiyoruz. İkisini bir, ikisini bir, kalan ikisini de tek seferde. Üçlü trabzan yapmış olduk. Yan tarafa geçiyorum. Yine bir tane daha üçlü trabzan. İkisini bir, ikisini bir, kalan ikisini tek seferde. 2 tane yaptık. Yan tarafa üçüncüyü yapıyorum. Bu şekilde bakın 3 tane yaptım. Bu şekilde toplam 8 tane üçlü trabzan yapmış olacağız. 3 tane yaptım. Bunu 8'e tamamlıyorum. 8. Bu şekilde toplam 8 tane üçlü trabzan yapmış olduk. Şimdi bu sefer tığımı bir kere doluyorum ipimi. Yan tarafa bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 seferde çekiyoruz yani. Yan tarafa bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. 2 tane oldu. Bu şekilde toplam 8 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 tane yaptık. Bunu 8'e tamamlıyoruz. Sekizinci ikili trabzanımızı tamamladık. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi bu sefer tığımı bir kere doladım yine. Yan tarafa bir tane yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde 3 tane ilmeğim oluyor. Üçünü birden çekiyorum. Yan tarafa bir tane daha yarım trabzan yapıyorum. 2 tane yaptık. Bunu 8'e tamamlıyoruz. Sekiz. Şimdi yan tarafa bir tane sık iğne yapıyorum. Yanına bir tane daha sık iğne yapıp uç noktaya gelmiş oluyorum. 2 tane sık iğne yaptık yan yana ve uç noktamıza geldik. Burada aynı yere 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1, aynı yere ikinci sık iğnemiz, aynı yere üçüncü sık iğnemiz. Bakın bu şekilde 3 tane sık iğne yaptık aynı yere ve zincirimizin bu tarafını bitirmiş olduk. Şimdi karşı taraftan örmeye devam ediyoruz. Şu şekilde bu ipimi yürütüyorum. Bu elimle tutup hemen bu en son yaptığımız yerin yan tarafına batıyoruz ve bir tane sık iğne yapıyoruz. Yanına bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Şimdi ipimi bir kere doluyorum. Yan tarafa bir tane yarım trabzan yapıyorum. Yanına bir tane daha yapıyorum. 2 tane yaptık. Bunu 8'e tamamlıyoruz. Ve 8. yarım trabzanımız tamamlandı. Şimdi tığıma bir kere doluyorum. Yan tarafa bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1, yan tarafa 2, yan tarafa 3. Bu şekilde bunu 8'e tamamlıyorum. Evet, bu şekilde 8 tane ikili trabzanımızı da yaptık. Şimdi üçlü trabzanların olduğu kısma geldik. İpimi 2 kere doluyorum tığıma. Yan tarafa bir tane üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3 seferde çekeceğim. Şöyle 3. Yan tarafa ikinci üçlü trabzanımız. Yan tarafa üçüncü üçlü trabzanımız. Bu şekilde bunu da aynı şekilde 8'e tamamlayalım. Tamamlayıp şu uç noktada buluşalım. 7 tane yaptım. Şimdi 8. yapıyorum. Hemen onu da buraya son kalan yerimize batıp 8. üçlü trabzanı da yaptıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. En son yaptığım, bakın buraya en son yaptığım üçlü trabzanın dibine ilmek kaydırma yaparak kapatıyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde şöyle düzeltelim. Tamamlamış olduk ilk sıramızı. Böyle düzeltebiliriz.
İkinci sıramızı telle örmeye devam edeceğiz. Onun için telimizi alıyoruz. Şu şekilde bakın, burada biraz uzunluk bırakacağız. Biraz uzunluk bıraktığımız kısmı böyle katlıyorum ve hemen örmeye başlayalım. Şurada zincir kısmı vardı bakın. Tam burada. Buralara batarak başlıyoruz. Ortadan battım şu şekilde, tam ortaya denk gelecek şekilde bakın. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. 2 tane sık iğne yaptık. Şimdi artık şu ilmeklerin üzerlerini teker teker doldurmaya başlıyoruz. Bakın, ilmeğe battım. Sık iğne yapıyorum. Yan tarafa yine bir tane sık iğne. Bu şekilde bütün ilmeklerin üzerlerini sık iğne yaparak, farklı hiçbir işlem uygulamadan dolduruyoruz. Ta ki şu uç noktaya kadar yaparak gelelim. Burada buluşalım. Bakın, bu şekilde en uç noktaya geldim. Burada aynı yere bir tane sık iğne yapıyorum. Sık iğnenin üzerine bir tane zincir çekip, şurada sık iğnemizin 2 tane dal oluyordu ya, ikisinden birden batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Böyle. Ve aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Ve şu uç kısmı oluşturmuş oluyoruz bakın. Burayı. Şimdi karşı taraftan aynı şekilde sık iğne yaparak, buradaki gibi bütün ilmeklerin üzerlerini sık iğne yaparak dolduruyoruz. Böyle farklı hiçbir işlem uygulamadan teker teker hepsinin üzerine sık iğne yaparak doldurarak şuraya kadar gelelim. Bu kısma kadar gelelim. Bakın, buraya kadar geldim. Şu zincir yaptığımız yere kadar yani. Burada şu şekilde zincirin altından batarak sık iğne yapıyoruz. İlk başta da öyle çıkmıştık ya. Aynı şekilde bir ve 2 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle düzeltelim. Tam ortaya bakın, şu şekilde şöyle şu orta hizayı takip ederek bu kısma batıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekip ipimi keseceğim. İpimi de şu telimi saracak kadar uzunlukta keselim. İpimizi arkaya çekelim. Sonrasında sarılacak şekle getirelim. Evet, bakın, bu şekilde yaprağımız hazır oldu. Bu parçamızdan toplam 2 tane örüyoruz. Bakın, bu şekilde. Bu arada şu uç kısmını ben bir geriden yapmışım galiba. Bakın, ilk yaptığım bu şekilde tam ortaya denk geliyor. Siz bir yanına yaparsanız tam bu şekilde orta noktaya denk gelir. Benimki tam ortaya denk gelmemiş. Yanda kalmış biraz. Bu şekilde oluyor bakın. Şöyle tam ortaya denk gelecek şekilde yapın siz. Bu şekilde bu parçamızı da tamamlamış olduk. Devam edebiliriz. Evet, son parçalarımızı da yapalım. İlk olarak şöyle 12-13 santim uzunluğunda, benimki 13 santime yakın bir tel kestik. Bu teli şöyle iki ucunu birleştirerek tam orta noktasını buluyorum telimizin. Bu şekilde. Sonrasında oraya şu turuncu ipimle şöyle biraz saracağım. Bu şekilde. Sarıyorum biraz. Sonra şöyle bakın, bu şekilde katlıyorum. Şu ucunu tamamen bu şekilde katlıyorum. Sonrasında sarmaya devam ediyorum. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi yeşil ipimi alıyorum. Yeşil ipimi de böyle tutup aşağıdan başlayacağım bu sefer. Aşağıdan başlayıp yukarı doğru çıkıyorum. Bakın, bu şekilde. Sonrasında alt kısma doğru tekrar iniyorum, aşağı doğru. Bu kadar yeterli.
Bakın bu şekilde oldu. Hatta şuraya biraz daha sarabilirim. Evet, yeterli. Sonrasında telimi tamamen sarıyorum. Şu turuncu ipimizi kesebiliriz burada. Yeşil ipimle şu telimin ucuna kadar sarıyorum. Böyle açıp ipimi oraya sabitliyorum. Ve bitirdim. Bakın bu parçayı da kesebiliriz ipimizi. Bundan toplam 4 tane yapıyoruz. Diğerine geçelim. Şimdi bu kahverengi parçaları yapalım. Bunlar için de şu şekilde yine 18 santimlik bir tel kestim ben. 18 santim uzunluğunda. Bunun da iki ucunu şu şekilde birleştirip tam orta noktasını buluyoruz. Burası. Buraya kahverengi ipimle sarıyorum burayı. Bu şekilde tutup biraz önce yaptığımız gibi turuncu ile yapmıştık ya. Onun gibi sarıyoruz. Evet, bu şekilde sarıyorum. Sonrasında bakın böyle telin iki ucunu birleştirerek şu uç kısmının yuvarlağını oluşturuyoruz. Sonra sarmaya devam ediyoruz. Bunu da aynı şekilde bu uç noktaya kadar sarıyoruz. Sonrasında orada ipimizi sabitleyeceğiz. Saralım. Evet, buraya kadar geldim. Telimi bu şekilde açıp geçiriyorum ve sabitliyorum. Sonrasında ipimizi kesebiliriz artık. Bu parçamızdan da toplam 9 tane yapıyoruz. Ve bütün parçalarımızı bitirmiş oluyoruz. Artık birleştirme kısmına geçebiliriz. Evet, birleştirme aşamasına geçebiliriz. Bakın bu şekilde bütün malzemelerimizi hazırladım ben. Öncesinde yapılması gerekenleri yaptım. Sizinle birlikte yapacaklarımıza da hemen başlayalım. İlk olarak şu parçalarından başlayalım. Onun için bakın böyle burasına bir yapıştırıcımdan sürüyorum. Bu kısmı. Bunu bir saracağız öncelikle. Şöyle. Elim yandı. Şimdi şu üst kısmı da sürüyorum. Bu şekilde. Bunu iyice bir yapıştırıyoruz. Sonra şuraya da az bir miktar süreceğim. Sıkacağım yani silikonumdan. Bu kısmı da yapıştırıyorum. Sıcak olduğu için iyice bir yapışmasını bekleyeceğim. Zaten çabuk soğuyor. Şimdi yapraklarımızı alabiliriz. Bu yeşil yapraklarımızın bu düz tarafı ördüğümüz kısım. Bu da arka kısmı. Arka kısmına yapıştırıcımdan sürüyorum. Bu şekilde şu üst kısma kadar iyice sürelim. Sonra bunu şu alt kısma denk gelecek şekilde yaprağımızı yapıştırıyoruz. Bakın bu şekilde şu iki kısmı eşitlemiş oluyoruz yani. Buralarını böyle yapıştırıyorum. Sonra bunun tam karşısına denk gelecek şekilde bir tane daha yaprak alıyorum. Bunu da aynı şekilde silikonumdan sürüp tam karşısına yapıştırıyorum. Bakın bu şekilde şu kısımlarını da şöyle birleştiriyorum. Bu şekilde hazır. Bu parçamız bakın. Şimdi burayı da şu çok uzun olan yeşil kısımlarını biraz kısaltabilirim. Sonrasında bunu yeşil ipimle sarıyorum. Onun için de şöyle yeşil ipimi aldım. Böyle tutup sarıyoruz. İlk parçamızı tamamlamış olduk bu şekilde. Bakın bundan toplam 3 tane oluyor. Şimdi bu kısma geçelim. Daha doğrusu şuna diyeyim. Bu parçadan bir tane yapacağız. Onun için de
Şu küçük yapraklarımızı alıyoruz. Bakın bunları, küçük boyları. Bunları şurayı bir açalım. Şuralarına, bakın şu kısımlarına yapıştırıcımdan sürüyorum. Az bir miktar. Bir de şu alt kısmına, şu alt kısmı sadece şu kenar kısmına denk gelecek şekilde silikonumdan sıktım. Şuraları bakın, bu yaprak kısımlarını yapıştırıyorum. Bunun da bu kısmına denk gelecek şekilde. Şu üst boyları eşit olacak şekilde ayarlayın. Diğerini de yapıyorum hemen gösterdiğim gibi. Şu alt kısmına sıktım. Bunu da aynı şekilde böyle tutuyorum ve yapıştırıyorum. Evet. Şunları bir düzenleyelim. Şimdi şu kahverengi tomurcuk kısımlarını takacağız. Ayarlayacağız yerini daha doğrusu. Bunları şöyle üçünü eşit boyda, üst kısımlarını eşit boyda tutuyorum. Sonrasında bu nereye gelecekse mesela şöyle tuttum. Bunu böyle bir ayarlıyorum. Ya hangi seviyede olmasını istiyorsam böyle bakıyorum. Sonrasında bu kadar yeterli benim için. Elimle bunu sabit bir şekilde tutarak ilk olarak buraya yine yapıştırıcımdan sıkıyorum. İlk olarak bu kısmı yapıştırıyorum. Bunda alt kısmı sürmüyorum. İlk olarak çünkü eğer bu kahverengi kısımlar kayarsa düzenlemek için oraya sürmüyorum ilk başta. Şu şekilde bakın bunun dış kısmı ilk yaptığımız yaprağın dış kısmı, arka kısmı yani buraya denk gelecek şekilde şöyle katlayıp yapıştırıyoruz. Böyle. Sonrasında şu kahverengi tomurcuklarını elimizle düzenleyip ayarlayabiliriz. Bakın. Kısaltabiliriz, yükseltebiliriz biraz daha. Böyle yeterli benim için. Sonrasında burada açık kalan kısım var ya, buraya yapıştırıcı sürmemiştik. Burayı sabitlemek istiyorum. Çünkü artık bu kahverengi kısımları ayarladığım için burayla işim kalmadı. Buraya bir miktar yapıştırıcıdan sürüyorum. Sonra biraz fazla sürdüm. Şöyle buraya da yapıştırıyorum. Bu şekilde bakın. Ayarlamış olduk. Şimdi hemen yeşil yapraklarımızı takalım. Şuraya bir tane yapmak istiyorum ben hemen. Yine biraz önce gösterdiğim gibi bunu da şöyle düz tarafına değil arka tarafına yapıştırıcımızdan sürüyoruz. Şu uca kadar sürmüyorum ben. Siz sürebilirsiniz. Böyle tuttum. Tam buraya yaprağımı yapıştırıyorum. Bu şekilde. Bunun tam karşısına denk gelecek şekilde bir tane daha alıyorum. Bunu da tam karşısına yapıştırıyorum. Tam karşısına bakın. Denk geldi. Evet. Bunu da buraya yapıştırdım. Şimdi artık yeşil ipimle bu kısmını, alt kısmını sarabilirim. Teriniz böyle sabitlemek için yeterli değilse yapıştırabilirsiniz ipinizi oraya. Evet, ipimi kesiyorum. Bu parçadan toplam 2 tane yapıyoruz. Bir tanesini ben öncesinde yapmıştım. Diğerini de hazırlamış olduk. Bakın bu parçaları hazır. Şimdi büyük yaprağına geçelim. Onun için de aynı şekilde bunda yaptığımız gibi bu kısmını yaptım. Sadece şu yeşil yapraklarını yapıştırmadım. Orası kaldı. Aynı buraya gelene kadar yeşil yapraklarına olmadan bu kısma kadar yapalım. Yapın siz de. Sonrasında büyük yapraklarını takacağız. Aynı işlemleri uyguladım bunda yaptığım gibi. Onun için de bu yapraklarımızı alıyoruz. Şöyle. Bakın büyük yapraklarımızı. Bu kısımlarına yine yapıştırıcımdan sürüyorum. Sonrasında böyle buralarına yapıştırıyorum.
Bunu da aynı şekilde. Bakın böyle sabitlemiş oluyoruz yaprakları birbirine. Sonrasında bu önceden hazırlamış olduğumuz kısmı bakın şöyle tutuyoruz. Bunun iç kısmını takmış olacağız. Şu alt kısımlarını eşitliyorum. Yukarıda bırakmıyorum orayı. Şu şekilde eşit olacak. Sonra bunu şöyle bakın şu ilk yaptığımız yaprakta bunu böyle altta tutuyorum. Şu en son yaptığımızı da üstte tutuyorum ve bu şekilde olacak. Buraya yapıştırıyorum. Şuraya biraz yapıştırıcımdan sürüyorum. Bu şekilde. Şu biraz kaymış. Şunu şöyle iyice aşağı. Şu alt kısımlar eşit olacak bakın. Böyle tutup yapıştıralım. Bakın bu şekilde yapmış olduk. Elimize sonrasında düzeltebiliriz. Böyle. Sonra şu yeşil yapraklarından yine son 2 tane kalmıştı. Bunları da diğerinde yaptığımız gibi yapıştıracağız. Öncesinde bir şöyle düzenleyelim bunları. Evet. Şimdi o yapraklarımızdan takalım. Şimdi artık yeşil ipimizle bu kısmını sarabiliriz. Yine saralım. Böyle tutuyorum. Ve sarıyorum. Şu uç noktaya kadar saralım. Evet, bakın bu şekilde sardım ve yine ipimi sabitledim oraya. Bu parçamızı da tamamlamış olduk. Şu alt kısımlarını yapıştırmamıştık ya. Eğer buralar sizi rahatsız ederse az bir miktar silikon sıkıp hemen yapalım hatta sizinle. Şöyle az bir miktar sıkıp buraları böyle kapatabilirsiniz. Rahatsız ediyorsa sizi görüntü olarak. Bakın bu şekilde hemen kapanıyor zaten. Şöyle düzenleyelim buraları. Bu şekilde hepsini kapatabilirsiniz tek tek. Sonrasında artık çiçek telimize takabiliriz. Bütün parçalarımızı hazırladık çünkü. Evet bakın bu şekilde 2 milimlik bir çiçek telim var. Bunu aldım. İlk olarak bu tomurcuklarını takacağım. Üst kısımlarını yani. Bir tanesini alıyorum. Hemen şu üst kısma ilk olarak bundan bir tane takmak istiyorum. Şöyle tutuyorum ve yeşil ipimle şu telin görünen kısmını kapatıyorum öncelikle üst kısmını. Sonrasında ikinci tomurcuğum nereye takmak istiyorsam oraya kadar sarıyorum bu şekilde. Sonrasında hemen ikinciyi alıyorum. Böyle onu takıyorum. Karşısına bu şekilde bakın. Biraz daha saralım. Üçüncüyü takacağız. Böyle. Son olarak bir tane kaldı zaten. Onu da alalım. Onu da bu tarafa takıyorum. Ve bu tomurcuk kısmını bitirmiş oluyoruz bu parçaları. Sonrasında bakın böyle bu kısımlarını takalım. Bu parçaları takalım yani. Onun için de biraz daha saracağım bunu. Şöyle böyle denk gelecek şekilde takacağız. Biraz daha sarıyorum. Bunun geleceği yere kadar sarıyoruz. Yani nereye takmak istiyorsak oraya kadar. Bu kadar yeterli şimdilik. Böyle tutup onu da takalım. Sabitleyelim yani. Bakın böyle oldu. Bu şekilde sarıyorum iyice. İkinci yine bundan bir parça daha takmak istiyorum. Onu da karşısına denk gelecek şekilde takacağım. Sabitleyeceğim. Şöyle sarıyorum iyice. Bir tane daha alalım.
Bunu da şöyle bu şekilde bakın. Karşısına denk gelecek şekilde sabitleyeceğiz. Biraz daha sarmak istiyorum. Evet, bu kadar yeterli. Hemen onu alıp böyle buraya sabitliyorum. Evet. Bu parçamızdan bir tane takalım. Böyle. Şu küçük olandan. Üçlüyü değil de daha doğrusu şu büyük olanı değil de bu küçük olandan bir tane takacağız. Onun için böyle yine yerimizi bir ayarlayalım. Bunu nereye takacaksak oraya kadar geliyoruz. Evet, bu kadar yeterli benim için. Buraya bakın, bu şekilde buraya sabitliyorum. Karşısına denk gelecek şekilde şu kalan son tomurcuğumun kalan son parçamı takacağım. Böyle bunu bir sabitleyelim. Bu şekilde. Bu kadar yeterli. Şimdi hemen karşısına bu kalan parçayı da takıyorum. Böyle tutup bunu da sabitleyelim. Evet, bakın bu kadar sardım. Şimdi bu küçük olan parçadan yine alıp bunun alt kısmına denk gelecek şekilde bu şekilde sabitliyorum buraya. Bunu da buraya sabitleyelim. Bakın böyle oldu. Şimdi son kalan çiçeğimizi de böyle şu ortaya denk gelecek şekilde bakın böyle buraya sabitliyoruz. Böyle olacak. Tam ortaya denk gelecek. Bunu da buraya sabitleyelim hemen. Evet, bakın bu şekilde bunu da buraya kadar sardım. Son olarak bu iki tane yaprağımız kaldı. Büyük yapraklarımız. Bunları da böyle ikisini karşılıklı denk gelecek şekilde sabitliyoruz. Tam karşılıklı denk geliyorlar. Burada şu telden ben hiç bırakmıyorum. Tamamen telin alt kısmından, şu kök kısmından sabitliyorum. Yani hiç tel görünmesini istemiyorum. Bu şekilde ilk olarak bir tanesini böyle sabitleyip hemen karşısına da bu şekilde bakın diğerini takacağız. Sonrasında şu uç noktaya kadar gelelim. Bitmiş haliyle buluşalım inşallah. Evet, bakın bu şekilde çiçeğimizi tamamladık. Gayet güzel oldu. Artık çiçek alfabesinde rahatlıkla yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.